Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten çok şık bir yelek modeli çalışacağız. Arkadaşlar, yelek modelimiz motifler ve ikili trabzanlardan oluşuyor. Sadece bir günde örebilirsiniz. Şöyle hemen ben düğme eklemedim ama sizler düğme ekleyebilirsiniz. İnanılmaz kolay bir model. Şöyle tersini de göstermek istiyorum. Motifler ve ikili trabzanlarla ördüm. Birazdan ip ve tığ bilgimi vereceğim. Şöyle hemen yakasını da göstermek istiyorum. İster dik yaka kullanabilirsiniz. İsterseniz de şöyle kıvırarak çok şık bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Papatya'nın donut ipi 130 gram 198 metre. Şöyle hemen renklerini de göstermek istiyorum. Sizler de temin etmek isterseniz hemen link olarak sayfasını ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz ve temin edebilirsiniz. Tığ numaramsa 5 milimlik tığ. Hemen şunu hatırlatmak istiyorum. Motiflerimi şöyle tek renk olmamaları için her sırasını farklı yumaktan yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Mesela biri koyu renkle başlıyor. Diğeri daha açık renkle başladığı için her bir sırayı tek ton olmaması için motiflerimin farklı yumaklardan yaptım. Her sırasını bunu da hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar, isterseniz hemen yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle motiflerimizi yapmakla başlıyoruz. Sihirli halka yapıyorum. İpimi halka haline getirdim. Birleştiği noktadan tutuyorum. Bir tığımı içinden geçirip 3 tane zincir çekiyorum. Elimi oldukça bol tutuyorum çünkü ipim kalın. Halkanın içinden tığımı geçirip 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. Arada bir zincirim var. 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Elimi oldukça bol tutuyorum. Bir zincir, yine 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum ve 3 tane ikili trabzan. 4 tane grup yaptık. Şu şekilde 1 2 3 4. Bir zincir çekip hemen karşıya bağlıyorum. Şöyle kaydırmayla. Ben diğerlerini hep ip kopararak yaptım arkadaşlar. Çünkü şöyle 2 tane yumağı aldım. İlk sırayı biriyle, ikinci sırayı biriyle, ilk sırayı biriyle, o şekilde şöyle renkleri denk getirmeye çalıştım. Ama şimdi size tek bir iple göstereceğim. Siz yine istediğiniz, dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bakın şöyle yine aynı iple devam edeceğim için zincir çekmiyorum. Hemen karşıdaki trabzan tepesine battım. 2 ilmeği aynı anda kapattım. Çünkü yine aynı ilmekle devam edeceğim iple. 3 tane zincir çekiyorum. Tığın başını doladım. Hemen buradaki bir zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Hemen ikinci boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir ve yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Motifim inanılmaz kolay ama çok da güzel görünüyor. Bir zincir, boşluklara 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Hepsi bu.
Zaten motifimiz 3 sıradan oluşuyor. İlk yaptığınız motifi 3 sıra yapıyoruz. Diğer motifleri ikişer sırada bırakıyoruz. Çünkü 3. sırada birleştirme yapacağız. Bir zincir çektim. Tekrar boşluğa batıp 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bir zincir çektim. Ve burada yarım bıraktığımız köşeyi tamamlıyorum. Yine 3 tane ikili trabzan yaparak her bir 3 trabzanın arasına bir zincir koyuyoruz. Evet. Burada bence keselim. Çünkü hepsi aynı renk olmasın. Bir zincir çekiyorum. Hemen karşıdaki trabzan tepesine battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Şöyle ipimi kestim. Ve diğer ipimi aldım. Ve devam ediyorum. Yine köşeye battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şöyle ipimi sıkıştırıyorum. Yine buraya yarım bir köşe ile devam ediyorum. Şöyle yapalım. Şu artık ipi arada yürüteyim. Tüm iplerinizi bu şekilde arada yürütürseniz daha sonra saklama zorluğu yaşamazsınız. Arada bir zincirim var. Ve bakın boşluğa battım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Hemen diğer boşluğa geçtim. Daha doğrusu köşeye. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. 3 tane ikili trabzan. Daha ince iplerle yapmak isterseniz bu sıraları 4-5 sıraya çıkarabilirsiniz. Benim ipim kalın olduğu için 3 sıra yeterli oluyor. Bu şekilde devam ederek istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Zaten herkesin bildiği bir model hanım dilendi modeli. Bunu istediğiniz boyutlara gelene kadar büyütebilirsiniz. Ben bu şekilde sıra sonuna gelene kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Köşemi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi 3. sırada bayağı bir büyüdü motifimiz. Dediğim gibi ipimiz kalın olduğu için çok fazla sıra yapmaya gerek yok. Bir zincir çektim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Şöyle motifimi bitirmiş oluyorum. Hemen şöyle arkasını çevirip sihirli halkamın ipini iyice kapatıyorum. Ve herhangi bir ilmeğe batarak bu sihirli halkamın ipini şöyle bir düğüm atıyorum ki çözülmesin. Daha sonra da saklıyorum. Bunu her motiften sonra yapmanız gerekiyor. Yoksa tek tek sonradan daha zor oluyor. Baştan söylemek isterim. Diğerlerini de örerken saklamıştık. Onları saklamaya gerek yok. Onları da temizliyorum. Ve buradakini saklamıyorum. Zaten birleştiğinde beraber öreceğiz. Evet. Şimdi kaç tane motif yapacağız? Ve motifimin hemen şöyle ölçüsünü de vermek istiyorum. Eğer ince bir iple örerseniz şöyle 11 santim olana kadar öreceğiz arkadaşlar. Yani ince bir iple yaparsak 11 santim olana kadar 4 sıra 5 sıra ne kadar olursa 11 santim son sırayla beraber kaç tane öreceğiz? Ben önceden ördüm şöyle.
Bunları toplamda herhalde 2 saatte ördüm. O kadar basit. Çünkü ikişer sıradan oluşuyor. Şöyle kamerayı uzaklaştırıp göstermek istedim. Gerçekten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Toplamda 27 tane ördüm. Bir tane örüyoruz tamamını. Diğerlerini yani 27 taneyi ise sadece 2 sıra örüyoruz. 3. sırada birleştireceğiz. Evet, birleştirme bölümüne gelelim. Şimdi şöyle, evet, bir diğer yumaktan aldığımı söylemiştim. Bu şekilde bakın, bir zincirlik bölüme battım. 1 2 3 zincir çekiyorum ve normal bu sırayı az önce gösterdiğim gibi tamamlayacağım. Şöyle köşeye gelene kadar devam edelim. Evet, şöyle köşeye kadar geldim. Burada bir zincir çekiyorum. Beni takip eden arkadaşlar bilirler, benim meşhur birleştirme tekniğim. Yine bunda da onu kullanacağım. Çünkü gerçekten hem kolayıma gidiyor hem de çok beğeniyorum. Bir zincir çektim. Hemen yine aynı boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve hemen bakın, buradaki 3 trabzanın ilkinden ilmeği geçiriyorum. İkinciye battım. İkinci trabzanımı yaptım ve bakın, ikinciden ilmeğimi geçiriyorum. Şöyle, çok pardon. Evet. Üçüncü trabzanımı yapıyorum. Üçüncüden ilmeğimi geçiriyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi burada bizim bir zincirimiz vardı. Bir zincirimi çekiyorum ve hemen karşıya geçiyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. İlmeğimi uzattım. Hemen ilk trabzanın içinden geçirdim. İkinciyi yapıyorum. İkincinin içinden geçiriyorum. Üçüncü trabzanı yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle üçüncünün içinden geçirdim. Ve burada bir zincirim vardı. Bir zincirimi unutmuyorum. Ve köşeye geliyorum. Şöyle iplerimi de yürütüyorum. Arkadan ilk trabzanımı yaptım. Hemen ilk trabzanın içinden geçirdim. İkinciyi yapıyorum. İkincinin içinden geçiriyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Üçüncü trabzanın içinden geçiriyorum. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve buradaki bir zincirlik bölümün içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve normal köşemi yapıyorum. Yani 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir çektim. Normal birleştirmem bitti. Motifimi bitiriyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Gayet çok şık bir şekilde birleşti. Bence güzel oldu. Evet, bu şekilde ben motifi bitiriyorum. Hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben motifimi tamamladım ve diğer motife geçtim. Bir köşesini ördüm. Hemen şöyle köşenin 3 tane ikili trabzanını ördüm. Bir zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Şöyle dörtlü şekilde birleştirmeyi göstermek istiyorum. Zaten dörtlü birleştirmeyi gösterdikten sonra tüm birleştirmeyi kendiniz yapabileceksiniz. Bakın, hemen köşeden geçtim. Bir zincir çektim. Az önce zaten burayı gösterdim. Önemli olan burası değil. Şu birleşme noktasını size göstermek istiyorum. Orası önemli çünkü bir kaymama olmaması için. Şöyle yine de buranın bir başlangıcını göstereyim.
Şöyle inanılmaz kolayıma giden bir birleşme. Bilmiyorum, siz bu birleşmeyi seviyor musunuz? Sizin kolayınıza gidiyor mu? Hiç yorumlarda bahsetmiyorsunuz ama eğer beğenmiyorsanız başka bir birleştirmeye geçelim çünkü. Evet, ben bu şekilde yine şuraya gelene kadar birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, şöyle şuraya kadar geldim. Son köşenin 3 taneyi de birleştirdim. Burada bir zincir çekiyorum. Bakın. Burada bu bir zinciri hemen şu iki birleştirme yerinin tam ortasına batacağım. Kalın tığım biraz kalın. Biraz zorlanacağım ama deneyeceğim. Şöyle tam ortaya batırmak istiyorum. Çok alışkın değilim kalın tığıyla çalışmaya. Evet, tam bakın ortadan geçirdim. Becerdim. Evet, bir zincir çekiyorum ve burada motifimi bitiriyorum artık birleştirmeden. Yani püf noktası bir zincir çekip tam şu ortaya batırmak ki düzgün bir geçiş sağlayabilelim. Ben yine motifimi tek başına örüp dördüncü motifi birleştirmek için burada olacağım. Evet arkadaşlar, motifi birleştirdim. Diğer motifimin yine bir köşesini ördüm. Bir zincir çektim ve şu şekilde çeviriyorum. Şu şekilde birleştireceğiz. Yine köşeden başlıyorum. Ve ilk trabzanımı yapıyorum. Yine aynı şekilde birleştirmem. Şu köşeye gelene kadar devam edelim. Çok videoyu uzatmayalım. Çünkü artık öğrendik bu birleştirmeyi. Evet, şöyle şuraya gelene kadar devam edelim. Evet, bakın buraya kadar birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Bakın 3 tane motifin birleştiği nokta. Hemen tığımı oraya batırıyorum. Ve oradan ilmeğimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen köşemin diğer tarafını örmeye başlıyorum. İlk trabzanı yaptım. Hemen bakın yanındaki, şöyle kafanızı karıştırmadan bakın, burada ilk trabzanımı yaptım. Hemen buradaki bölümleri birleştireceğim. Şimdi ilk trabzanın tepesine batıyorum. İlmeği içinden geçiriyorum. Şöyle. Artık burayı birleştirmeye devam edeceğim. Eminim ki anlaşıldı ama yeni öğrenen arkadaşlar daha da açıklayıcı olun diyorlar. O yüzden ben de daha böyle en ince ayrıntılarına kadar vermek istiyorum. Biraz video uzuyor ama yapacak bir şey yok. Varsın uzasın ama sizler ipinizi ve tığınızı elinize aldığınızda ya evet biz modeli çıkardık demenizi istiyorum. Ben bu modeli çıkaramadım dediğinizde inanın çok üzülüyorum. Çünkü bu videoyu siz modeli çıkarın diye yapıyorum. Ve siz evet çok kolaymış, aynısı oldu dediğinizde inanın çok mutlu oluyorum. Evet bakın böyle konuşa konuşa sona geldik. Gene video çok uzayacak ama olsun. Aslında inanılmaz kolay bir model. Şöyle 20 dakikada bile anlatılacak bir model. Ama biz yine bu videoyu birazcık uzatacağız herhalde. Şöyle sona kadar göstermek istiyorum. Evet. Sonuncuyu da yaptım. Şöyle tam bağlantı noktasına gelmişiz. Evet. Burada bir zincir çekiyorduk. Ve buradaki bir zincirlik bölümden şöyle alttan ipi yürüterek yapayım ki evet şöyle ipimizi de yürütmüş olduk. Ve burada yine motifimi bitiriyorum. Şöyle tek başına örerek gördüğünüz gibi 4 taneyi de muntazam şekilde birleştirdik. Ben bu motifi bitirip hemen dönüyorum.
Evet arkadaşlar, kamerayı uzaklaştırdım. Hemen birleştirme şeklini göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle arkayı bir birleştirelim. Daha sonrasını tekrar göstereceğim ben size. Şöyle 4 sıra. Şöyle ekran kaydı alın. Zaten birleştirdikten sonra da sizlere göstereceğim. Evet, ekran kaydı alındıysa ben hemen bunları bu şekilde birleştirip dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben birleştirmemi yaptım. Ekranın aldığı kadar şöyle göstermek istiyorum. Ben zaten resmini çektim. Hemen şuraya bir yere koyarım. Ekran kaydını alırsınız. Hemen şöyle anlatmak istiyorum. Sırt bölümüne 16 tane ekledim. Diğer yanına şu şekilde 5 tane. Diğer yanına yine 5 tane ekledim. Yani sırt 16, 5 bu yanına, 5 de bu yanına ekledim. Hemen şöyle yapacağız, bakın. Şu 2 tanesi yan bölümü, 3 tanesi ön. Şöyle tam ekran almasını istiyorum. Yan bölüm ve 3 tane ön bölüm. 2 tane motifim kaldı. Bu 2 motifleri ise hem şuraya birleştireceğim hem de şurada omuz kısmına birleştireceğim. Yani bir tanesi bir kenarı buraya, bir kenarı ise buraya ve yelek kısmımız zaten ortaya çıkacak. Şimdi hemen bir tanesini gösterdiğimde zaten anlaşılacaktır. Ben hemen şöyle bunun bir tarafını örüp dönüyorum. Evet, ben bir tarafını ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Zaten birleştirmeyi biliyoruz ama şöyle yine de göstermek istedim ben. Şöyle bir başlangıcı. Yine aynı şekilde birleştirmemi yapıyorum. Bakın, şu uca gelene kadar birleştirmemi yapıp hemen dönüyorum. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine bitişi aynı şekilde yapıyorum. Düzgün bir geçiş sağlamak için. Ve bu duvarı yine tek başına örüyorum. Yani bu kenarı daha doğrusu. Birleştirecek bir yerimiz yok çünkü. Araya bir zincir çektim. Şöyle tek başına hızlıca örmek istiyorum. Çok kafanızı karıştırmadan. Evet. Şimdi kenarın 3 tane trabzanını yaptım. Bir zincir çektim. Bakın, şu şekilde birleştirdim. Şimdi şu şekilde alıyorum. Hemen şu köşeden ilmeği içinden geçiriyorum. Ve bu şekilde burayı birleştirmiş olacağım. Birleştirme yöntemi yine aynı. Sadece hangi motifi nereye birleştireceğimizi göstermek istedim. Eminim ki örgüyü böyle bilen arkadaşlar anladı ama yeni öğrenen arkadaşlar için bu şekilde de göstermek istedim. Bu şekilde zaten bakın şuraya kadar birleştirip bitiriyoruz. Ben sona kadar gelip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bir zincir çektim. Yine bakın, burada iki model arasına batıyorum. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve burada ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım, kapattım. Bir zincir çekiyorum, ipimi kesiyorum ve şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şu ipleri hiç saklamadım çünkü etrafını örerken onları da gizleyerek öreceğiz. Şöyle bakın, bu şekilde birleştirmiş olduk.
Diğer tarafı da, şurayı da aynı şekilde birleştirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer tarafı da şöyle göstermek istiyorum. Birleştirdim. Şimdi artık etrafını örebiliriz. Hemen tekrar ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım. Şöyle şu köşeden başlamak istiyorum. Biraz kamerayı yakınlaştırayım. Evet. Şöyle iplerimi de saklayarak, bakın köşeden başlıyorum yine. Köşenin içine ipimi sabitliyorum. İplerimi de bu aşamada saklayacağım. 3 zincir çektim ve çektiğim zincirle beraber köşenin içine 3 tane ikili trabzan yaptım. Yine arada bir zincirim var. Yine bakın boşluklara batarak her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir ve diğer boşluğa geçip 3 tane ikili trabzan. Evet. Bakın buraya geldim. Şuraya geldim. Burada 2 tane üçer trabzan yaparsam çok bir bollaşma olacağı için bir bu boşluğa batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Bir burada birleşme noktası var. Hemen onun beline doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir de diğer boşluğa batıp ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Aynı şekilde boşluklara üçer tane ikili trabzan. Bir zincir ve buraya geldiğimizde de bakın bir tane buraya, bir tane beline doluyorum. Üçüncüyü de şuraya yapıyorum arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın şuradan başladım. Şöyle şuradan başladım. Tüm etek bölümünü yapıyorum. Şöyle gelip yakadan dönüyorum. Ve yine başladığım noktaya geri dönüp hemen dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Bakın köşeden başlamıştık. Tekrar köşede bitiriyorum. Köşemi tamamlayarak. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Kasma olursa 2 zincir çekebilirsiniz. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma yoluyla kapattım. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın tüm yeleğimin çevresini trabzanlarla çevreledim. Şimdi bir bu köşe, bir bu köşe bizim için önemli. Her bir sırada bir normal 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yapacağız. Bir üst sırada sadece şu ortaya 3 tane trabzan yapacağız. Ben çok kafanızı karıştırmak istemiyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İkinci sıraya başladığımda şuradan başlarsak daha iyi olacak. Şöyle ben şuraya kaydırma yapmak istiyorum. Şöyle trabzan tepelerine batarak kaydırma. Evet, buraya kadar kaydırmamı yaptım. Burada 3 tane zincir çekiyorum ve trabzan gruplarımı yapmaya başlıyorum. Her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir çektim ve normal bir şekilde her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde diğer köşeye gelene kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Daha doğrusu köşeye geldim. Bakın tam köşedeyim. Hemen burada bir zincirimi çekiyorum ve köşenin içine sadece 3 tane ikili trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum ve yine her bir boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde. Evet. Bakın ilk sırada köşeye 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. İkinci sırada
köşenin içine sadece 3 tane ikili trabzan yaptık. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Bakın köşedeyim. Burada da köşenin içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırmayla kapattım. Şurada şey de yapabiliriz. Şöyle hiç zincir çekmeden karşıya batıp köşede yaptığımızı yapabiliriz bu şekilde. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bunu niye yapıyoruz? Şuraya bir ovallik vermek için, yani şurası sivri olsun istemiyorum. Oval olmasını istediğim için bu yöntemi kullanıyorum. Şimdi ben yine burada 3 tane zincir çekip hemen bu boşluğa çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve yine tüm boşluklara 3'er tane ikili trabzan yapıyorum. Diğer köşeye gelene kadar. Diğer köşeye geldiğimizde hemen orayı da sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde şöyle geldim. Yine bu köşedeyim. Bakın bir alt sırada sadece köşeye 3 tane ikili trabzan yapmıştık. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve diğer köşeye geçiyorum. Yani köşe yapmıyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra bitiş noktasına gelene kadar her bir boşluğa 3'er tane ikili trabzanımı yapıyorum. Gördüğünüz gibi ovalliğimizi sağladık. Her 3 sırada bir bunu yapacağız. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Şöyle ovalli. Evet. Bakın. Şöyle oval halini aldı. Bir üst sırada yine buralara normal köşelerimizi yapacağız. Yani 3 sırada bir bunu uygulayacağız. Ben şimdi tüm çerçeveyi örüp sona gelince devamını göstereceğim. Evet arkadaşlar, bakın yine bitiş noktasına geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burada 1, 2, 3. Çok kasma yaparsa 4 zincir de çekebiliriz. Ve ilk çektiğim, şöyle karşıya geçiyorum. Kaydırma yapıyorum burada. Evet. Bu şekilde. Burada yine kaydırma yaparak diğer boşluğa geçeceğim. Düzgün bir geçiş sağlayabilmek için. Bakın 3 sıradan ibaret modelimiz. Normal köşe, üçlü trabzan, 3 zincir. Daha sonra yine köşe ile devam edeceğiz. Burada yine 3 zincir çekiyorum ve diğer köşeye gelene kadar normal her bir boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yapıp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, bakın yine köşeme geldim. Bir zincirimi çekiyorum ve hemen aklınızda kalsın, zincirin bir üstü normal köşe. Hemen zincirin üzerine 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyoruz. Ve burada bir zincirimi çekiyorum. Bakın şöyle ekran kaydı da alabilirsiniz. Köşe, 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve tekrar köşeye dönüyoruz. Bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar devam edebilirsiniz. 3 sırada bir bu işlemleri yaparak. Evet, bu şekilde ben istediğim uzunluğa gelene kadar şöyle burayı büyütüp hemen döneceğim. Bakın gördüğünüz gibi burası gayet ovalleşti. Zaten benim istediğim de buydu. Şöyle burayı ovalleştirmek istiyordum. Şöyle sivri olsun istemiyorum. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar devam edip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben kenar bölümlerini bitirdim. Şöyle hemen bir sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüm arkadaşlar. Siz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şöyle hemen
şu ovalliği de göstermek istiyorum ve ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Sıralamayı unutmamak amaçlı. Şöyle hemen iç tarafını da göstermek istiyorum. Hemen yaka kısmını şu şekilde kıvırdım ama sizler şöyle dik yaka olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.